İnsanın hayatta tutkuları vardır ya, böyle bir şeyler. Bunlar tutkular, mesela hemen bunu seçemezsin. Ben buna tutku duyayım diyemezsin. Ben şunu yapayım, şunu çok seveyim diyemezsin. Bunlar kendiliğinden zamanla gelişen şeyler. Tutku duyduğun işi yap falan derler mesela. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Tutku duyduğun bir şeyi yapmak diye bir arayışa girersen kaybolursun. İyi yaptığın şeyi yapacaksın. Çünkü tutku ancak iyi yaptığın bir şeyi herkesten daha iyi yapmaya başladığın zaman meydana gelmeye başlar yani. Zaman içerisinde tutkuya dönüşür o. Dolayısıyla bende de şöyle oldu. Diş hekimliği mesleği adı altında konuşacak olursak. Benim çocukluğum, bütün bildiğim ilk anılarım bunun içerisinde geçti. Yani ilk hatırladığım anılarda ben bir diş laboratuvarındayım mesela. Böyle babam çalışır, annem çalışır. Hep bir dişler, bir takım işte şeyler, bir takım kokular. O anılar var ilk aklımda. Sonra artık ergenlik yılları, ortaokul yılları, lise yılları falan, artık o mesleğe, o diş teknisyenliğine, dişi yapma unsurlarını görüp çevremdekilerden her gün göre göre, işte büyüklerimiz, diş hekimlerinin yaptıkları, hasta üzerinden aldıkları ölçüleri göre göre, onları elimizde ala ala, onları elimde böyle inceleye inceleye ve o dişin muazzam morfolojik yapısı, o girintiler, çıkıntılar, onların ne anlama geldiği, onun bir kere ona hayranlık duymaya ve onu taklit etmeye, imite etmeye, onu yapmaya çalışmakla geçti çocukluğum. Hatta bilakis bunun daha da evveli var. Bunu tabii ben bilmiyorum da anlatıyorlar bana. Bazı bebekler uyurken annesinin saçını okşar. Bazısı annesinin kulak memesini okşar. Kimisi işte yanağını böyle okşar. Kimisi yastığın kenarını yanağına sürter falan. Böyle bebeklerin bazı böyle alışkanlıkları vardır ya. Benimkisi ne? Beni uyutan ki her kimse parmağımı onun ağzında böyle dişleri yoklaya, bütün dişleri gezdire gezdire, üzerinde dolaşa öyle uykuya dalabiliyormuşum mesela. Benim de bebekliğim ve çocukluğum böyle geçti. Yani parmak ucu böyle çok hassas bir yer ya. Oradan böyle acaba Evet, işte o zaten parmakla dokunarak zaten görmek gibi bir şey o. Mesela ben üniversitede öğrencilerime morfoloji dersinde en başta bu çalışmayı yaptırıyorum. Gözlerini kapattırıp ellerine verdiğim objeyi hissetterek ne olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Mesela önce sabundan piramit, küp, küre vesaire gibi resimler yaptırıyorum elde. Sonra mesela arkadaşıyla onlar yer değiştiriyorlar. Objeleri değiştiriyorlar ve eline aldığı objeyi gözü kapatarak hatalarını, kusurlarını, neresi düzgün olmuş, tam olmuş mu, orantısı nasıl olmuş gibi onu elleri hissederek farkına varmalarını istiyorum onların. Böyle bir çalışmam var mesela öğrencilerde, ilk birinci sınıf öğrencilerinde. Dediğim gibi kendim de böyle bebeklik geçirdim, çocukluk geçirdim. Sonra mesela benim şöyle bir şeyim var. Ben mesela yazın kumdan kale yapardı herkes. Ben kumdan kale mi, yani diş yapayım derdim. Kumdan diş yapardım. Kışın herkes kardan adam yaparken ben kardan diş yapardım gibi. Ya böyle bir dişin o morfolojik yapısına duyduğum bir hayranlık vardı. Sonra üniversite gündeme geldiğinde, ya en iyi bildiğim bu, herhalde bunu yapsam. Ha, bundan daha iyi bir şey bilmiyorum. Hatta başka bir şey bilmiyorum diyerek bu bölümü, diş hekimliği okumak istedim. Diş hekimliği okuduktan sonra da işin aslında o estetik tarafına yöneldim. Çünkü en popüler olan, en yeni olan ve en zor olan oydu. Orada da bir iddia vardı. O da insanları gülümsetmek. Gülümseyemeyen insanları gördükçe ve biz onlara tekrar gülmelerini sağlayabileceğiz gibi hoşuma giden bir alandı o. İnsanları güldürebilecek olmanın verdiği bir heyecan vardı, evet yani. O zamanlarda artık, ben bundan 25 yıl öncesini anlatıyorum. Artık estetik açıdan, materyal olarak çok daha böyle katmanlı, çok daha kaliteli, gerçeğe çok yakın restorasyonlar, dişler yapabilmeye başlanmıştı ve artık yani dişi gerçek bir diş gibi yapılabilmesi beni çok heyecanlandırmıştı o dönemde. Tabii popüler olan neydi? İşte bir gülüş tasarımı yapmak, görünen kısımda estetik olarak diş yapabilmekti popüler olan. Ben de birçok arkadaşım gibi ona tutuldum diyebilirim. İnsanı tekrar güldürmenin heyecanı. Ya çünkü gülümsemek çok enteresan bir kavram. Okunacak, üstüne araştırılacak çok şey var. Yani gülümsemek güzelliğin kılıcıdır deniyor. Yani güzellik bir güç, gülümsemek de onun kılıcıdır demiş bir yazar. Çok severim bu lafı.
Gülümsemek dediğin şey aslında tarihte de böyle ilk çağlara dayanan bir şey. Mesela uzaktan 100 metreden fark edilen bir şey gülümsemek. Dolayısıyla uzakta gördüğün birisinin gülümsüyor olması sana bir tehdit oluşturmadığı açısından bir mesaj veriyor. İnsanlar böyle kullanmaya başlamışlar bunu. Yani güldüğü zaman karşısındaki uzakta birine o da onun hani bir tehdit olmadığı, tehlikesiz olduğu anlamını çıkartmış. Dolayısıyla sempatinin aslında en önemli silahı diyebiliriz gülümsemeye aynı zamanda. Bize karşı cinste güzel gelen ne? Yani neden çekici geliyor bir şey? Gülümsemek burada ne faktöre sahip? Bir kere karşı tarafa çekici gelen şey sağlıklı olan şey. Genetik olarak sağlıklı olan şeyin karşı tarafa yansıması. Bir kere sağlıklıysa bir insan gülümser ve mutluysa gülümser. Sağlıklı ve mutlu bir ifade verdiği zaman insan karşı tarafa, bu karşı tarafa çekici geliyor. İşin aslında özü bu. Güzel olan tam anlamıyla ne? Dediğim gibi sağlıklı görülen şey zaten güzel olarak da görülüyor. Orada eğer bir diş eti problemi varsa, eğer bir kırık diş varsa, yani sağlıksız olarak addedebileceğimiz herhangi bir unsur o güzelliğe bir hasar meydana getirmiş oluyor ve o dolayısıyla güzel görünmüyor artık. Estetik olarak bir kusur oluşturuyor. Estetik görünen ya da güzel görünen şey sağlıklı ve tam olan şey. Aynı zamanda gülümseme de karşı tarafa işte ben sağlıklıyım ve mutluyum ve mutluluk verebilirim ifadesini yansıttığı için bu karşı taraf tarafından çekici olarak görülür ve çekici gelir bize. Tabii karşı tarafta insanın bize gülümsemesi. Sempatisi budur yani ve gücü de buradan alır. İş dünyasında da. Başarıya giden yol gülümsemekten geçer aynı zamanda iş dünyasında. Başarı elde etmek isteyen insan önce gülümsemeyi bilmelidir. Gülmeyi bilmelidir. O onun gücüdür yani gülmek. İş dünyasında başarılı olmanın anahtarlarından birisi gülümseyerek ciddi olabilmektir yani. Ben kendi hastalarımın içerisinde çok defa şahitlik ettim ki dişlerini, gülüşünü düzelttiğimiz, daha özgüvenle gülmesini sağladığımız hastalarımızın kısa sürede üst üste defalarca terfi aldığını ve mesleğinde yaptığı işte yükselerek daha iyi başarılar elde ettiğine çok şahitlik ettim. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Bir de şunu söyleyebilirim. Yani gülümsemek insanın ruh halini değiştirir. Bununla ilgili çalışmalar, deneyler var. Yani moralin bozukken dahi kendini zorlarsan gülümsemeye günün sonunda mutlu hissedersin kendini ve bu otomatikman o gülümseme hareketi, davranışı zorla dahi olsa yapılsa o mutluluğu getirir, çağırır insana. Bu arada gülümsemek aynı zamanda bulaşıcı bir şey. Ortamda mutlu ve gülümseyen biri varsa o çevresindeki insanlar o anda nötr bile olsalar o gülümsemek bulaşıcı etkisiyle herkese yayılır ve herkes gülmeye başlar. Bununla ilgili de çalışmalar var. Sosyal deneyler var. Ya bir metroda birisi durup dururken kahkaha atmaya, gülmeye başlıyor. İnsanlar ona bakıyor ve herkes gülmeye başlıyor. Dolayısıyla bulaşıcı bir şey. Bir de bedava. Daha güzel ne olabilir? Gülüyorsun ve başka insanları da güldürmek oluyor bunun sonu. Gülümsemek insanın genel sağlığına da iyi gelen bir şey. Bol bol gülümseyen insanın tansiyonu daha regüle olabiliyor. Tansiyonu yükselmekten koruyor. Kalp ritmini dengeleyebilen bir şey. Dolayısıyla gülümsemek genel beden sağlığı açısından çok faydalı bir şeydir. Gülümsemek bir de bizi başarılı gösteren bir şey. Gün içerisinde sürekli gülen bir insan mutlu olduğu ve hayatta başarılı olduğu imajı ve görüntüsü sergilediği için de bu dediğim gibi demin iş dünyasında da sosyal hayatta da karşı taraf tarafından çok ilgi çekici bir şeydir. Çok gülümseyen bir insan çok ilgi çeker. Bu arada gülümsemek kaş çatmaktan çok daha kolay bir şey. Daha fazla kas hareket ediyor kaş çatmamız için. Oysa ki gülümsemek için daha az kasımız hareket ediyor. Dolayısıyla gülümsemek bedava olduğu gibi kaş çatmaktan çok daha kolay. Evet, gülümseme stresi azaltan bir şeydir. Yani çok stresliysek kendimizi biraz zorlayalım gülümsemek için. Gülelim, 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 gülelim. Gülümseyerek sağa sola gülücükler saçan bir insan otomatikman stresinde azalma ve rahatlama görülecektir. Tabii gülümseme bu etkileriyle sinemaya, görsel sanatlara yansıdı ve Hollywood gülüşü diye bir şey çıktı mesela ortaya. Bu pazarlanan bir şey. Hollywood gülüşü. Bol bol gül, bol bol gülümse, selfie'ler çek, işte görüntülerinde çok güzel görün ve hayatta
kamera önünde şık görünmek, güzel görünmenin en önemli unsurlarından birisi gülümseme. Yani kuaföre gidersin, saçını yaptırırsın, türlü türlü kıyafetler giyebilirsin. Ancak gülümseme bütün bunların içerisinde aslında en önemli aksesuarımız bizim. Bu önemli aksesuarı hoş görünür hale getirmek bizim işimiz tabii diş hekimleri olarak. Gülümseme evet birkaç kasın yaptığı bir hareket ama o gülümseme anında adeta mücevher gibi parlayan bembeyaz dişler var değil mi? O dişler ve onların görünüm şekli düzgün doğru olmadığı zaman onun nasıl olması lazım? Nasıl hoş görünür acaba? Ne şekilde dizilmeliler? Ne kadar miktarda görünmeliler? Bu tabii estetiğin ve gülüşün önemli kriterlerinden birisi. Bu da Hollywood'da aslında pekişti. Hollywood filmlerinde Hollywood yıldızlarının güldükleri zaman o kadraj içerisinde hangi açıdan ne kadar diş görünmesi, ne kadar diş etinin görünmesi gibi bunlarla ilgili bir yani ne olduğu zaman daha estetik oluyor mesela. Bunları daha geçmişte bilmiyorduk. Bunu anlamamız için Hollywood aslında bir yol gösterici oldu. Günden güne tabii Hollywood yıldızları da kendi gülüşlerinde yaptıkları düzenlemelerle nasıl görünmesi gerektiğine dair ortaya bir takım fikirler çıktı bununla ilgili. Ancak bu yine tarih öncesine dayanıyor. Ta antik Yunan'a kadar dayanıyor. Bir altın oran hikayesi var. Matematiksel bir orantı kullanarak işte tapınaklarda yaptıkları eserlerde bu altın oranı kullandıklarında estetik olarak daha güzel, daha göze hoş görünen sonuçlar elde ettiklerini düşünüyorlar. Ve gerçekten de öyle. Evet bu altın oranı biz diş hekimliğinde kullanır mıyız, nasıl kullanırız gibi kadrajlar üzerinden güldüğü zaman insanlar neye bakacağız, neye göre dişleri yerleştireceğiz? Bu tamamen keyfe keder bir şey midir, değil midir? Bunlar üzerine çok çalıştık, çok düşündük, çok denedik. Geldiğimiz noktada da şu çıktı ortaya. Kendi tecrübelerimi de katarak bunu şöyle cevaplayayım. Bir pembe estetik dediğimiz bir diş eti estetiği var. Diş etinin görünme miktarı. O diş etinin o üçgen çıkıntılarının görünme miktarı ve şekli. Sonra dişler var. Buna da beyaz estetik diyoruz. Bir de siyah estetik var. O da dişlerin uç kısımlarında aslında dişlerin uç kısımlarındaki o aralarına giren miktar. Yani sonuçta ağzımız açık güldüğümüz zaman pembe görünüyor. Beyaz görünüyor. Bir de altta dudakla dişler arasında bir siyah görünüyor. İşte orası da siyah estetik. Dümdüz böyle dişler olursa o zaman o siyah estetik eksik kalıyor. Dolayısıyla o siyah estetik dediğimiz şeyle pembe estetik dediğimiz şeyin armonisi gülüş tasarımı dediğimiz şeyi meydana getiriyor. Peki biz gülüş tasarımını yapacağız şimdi. Gülüş tasarımı işte Hollywood gülüşü vesaire bir şey yapacağız hastamıza. Neye dikkat etmemiz lazım? Yani nedir estetik kılan bir gülüşü? Dişin diş etleri mi, pembesi mi, beyazı mı, siyahı mı? Birçok şey var aslında. Yani birçok küçük şeyden meydana gelen büyük bir şey estetik. Ve bu çok önemli şeyi, gülüş estetiğinin bir araya gelerek meydana getiren aslında çok çok küçük birçok unsur var. Ama temelde en çok dikkat edeceğimiz şeylerden birisi o güldüğümüz alt dudağın kavsi var ya işte o alt dudağın kavsine paralel yerleşmiş dişler. O siyah estetiğin o alt dudakla dişler arasındaki o kavis arasındaki paralellik içerisinde o siyah bölümün yerleşmesi ve işte aralarının belirgin olması. Ne çok ne az görünen, ya bu kişiden kişiye değişiyor ama üst dudağın şekline göre pembe kısmın diş etlerinin görüntüsü. Ya bu kişisel bir şey. Birçok insan da fark edebiliyor. Ancak tabii insanların yüz şekline göre, yüz oranlarına göre işte orada ideal olabilecek o kişinin de dokusunun, biyolojisinin kaldıracağı, ona uygun olacak şekilde elimizden gelen hangi tarzda bir iyileştirme yaparsak bu bir gülüş estetiği olur. Bir gülüş tasarımı olarak bize doğru bir sonuç verir. Bunları bazen deneme yanılma yoluyla, bazen hastamızla onun beklentileri doğrultusunda konuşarak ortaya koyduğumuz bir şey gülüş tasarımı bizim. Ve doğru etkiyi yaratan gülüşü meydana getirmek insanın hayatında inanılmaz değişikliklere neden olduğunu ben defalarca gördüm. Hala görüyorum. Ben yıllarca mesleğimin güzel tarafının böyle insanları güldürmek olduğunu düşündüm. Evet ama bir zaman sonra işte bu artık tutkuyla bağlandığım mesleğin bu detayların içerisinde bazı sorular sordum kendi kendime. Yani dişlerin o varoluş nedenleri, o ince dokusu,
o ince girintiler, çıkıntılar, onların birbiriyle ilişkisi, onların varlığı ne anlama geliyor ki? Yani sadece bu görüntü kısmıyla ilgilendik ama başka bir şeyler var arka planda. Çünkü dişlerin esas amacı ne? Yani bizim mesleğimizin gerçek amacı ne? Buna biraz kafa yordukça ben şunu gördüm. Yani bizim dişlerimizin varoluş nedeni bu ağız penceresi ve o estetik olarak gördüğümüz oradaki unsurların tamamı işte kaslar, dudak, diş etleri, dişler, dil, çeneler arası ilişki, bütün bunların hepsinin birlikte düşünülmesi gerektiği çıktı ortaya. Yani sadece gülüşe odaklanarak bir sonuca varamadık bir yerden sonra. Çünkü o gülüş dediğin zaman orada kaslar da var. Çok güzel bir gülüş yaratıyorsun ama bakıyorsun ki kaslarda, yanaklarda bir asimetrik bir durum var. O zaman yine estetik yoksunluk ortaya çıkıyor. Oradaki o asimetrik unsurları ortadan kaldıracak çözümler olsa dahi neden o hale geldiğini, yani neden bozulduğunu gülüşün düşünmeye başladım ben. Niye bir estetik kaygı var burada? Neden böyle görünüyor? Neden sağlıklı değil? Niye sağlıksız hale gelmiş? Bunları düşündükçe aslında sebebin İşte baktığın yerde olmayabileceğini gördüm. Dişlerde aşınma var, dümdüz olmuş. Niye aşınmış acaba diye düşünüyorsun. Sonra bakıyorsun seni kaslara götürüyor. Kaslar çok güçlenmiş. Kaslar çok güçlendiği için dişler aşınmış. Bir diş gıcırdatma olmuş. İşte bruksizm deniyor günümüzde. O kaslar asimetrik olmuş, çok diş sıkmaktan, diş gıcırdatmaktan. Bakıyorsun işte stres kaynağı ön plana çıkıyor. Zaten çok stresli bir görünüm var. Dişler dümdüz olmuş, aşılmış. Peki o stresi ortadan kaldırmak için dişleri güzel estetik hale getirelim. Stres ortadan kalksın diyoruz değil mi? Mesela gülümse stres azalsın dedik. Ama neden aşılmış? Neden o stresli görünüm ortaya çıkmış? O zaman o aşınma faktörlerini araştırmaya başladıkça, onları ortadan kaldırmaya yönelik düşünmeye başladıkça işte kasları düşünmeye başladık. İşte neden kaslar bu hale gelmiş? Fonksiyonel anlamda insanın o dişlerin, çenelerin bir araya gelişinin aslında bedenin bir ortopedik hareketiyle meydana gelen bir kapanış pozisyonu olduğunu anladım ben. Ortopedik diyorum çünkü işin içinde bir de eklemler var. Eklemler üzerinden ortopedik bir hareketle kapanan çene eğer tam bir araya gelmiyorsa o zaman orada işte stres meydana geliyor. O zaman aşınma meydana geliyor. Ve esas bizim dişlerimizin varoluş nedeni olan hani yemek yemek, çiğnemek, çiğneme alışkanlığımız ya da çiğnememizin sağlıklı olmayışını gördüğün zaman, yani sağlıklı çiğnemeyen bir insanı fark etmeye başlamak demek aslında bütün bu yapıyı, her şeyi anlamaktan geçiyor. Bir anda karşında yemek yiyen bir insana baktığın zaman ya sağlıklı çiğnemiyor demek çok kolay değil. Yani onu hemen o anda o teşhisi koyamayabiliriz. Ancak yakından baktığımız zaman işte bu kaslar, dişlerin o morfolojik yapısı, dişlerin dizilimi, eklemler, o hareketlere bir arada baktığın zaman, bütün ve bedeni bir arada incelediği zaman o zaman nedensellik ilişkisi kurabiliyorsun olayla alakalı, yani insan sağlığıyla alakalı. Hepsini birden düşündüğün zaman, hepsini birden anladığın zaman o zaman bir neden sonuç ilişkisi kurabiliyorsun ve aslında düzeltmek istediğin şeyin esas düzeltilecek şey olmadığı, onun sadece bir sonuç olduğu, düzeltmek istediğin şeye sebep olan nedenin çok daha başka bir yerlerde karşına çıktığını görmeye başlıyorsun. İnsan bedeni, insan biyolojisi böyle bir şey. Ya insan biyolojisi öyle bir şey ki sana bir rahatsızlıkla, bir semptomla önüne çıkıyor. Ve sen o semptomu düzeltmeye çalışmak yerine o semptomu meydana getiren, oluşturan, o sonucu oluşturan nedeni bulursan aslında bir silsile yoluyla birçok şeyi çözmeye başlıyorsun. Ben bunu size çalışmaya yöneldim biraz yıllar içerisinde. Ve bu da beni şeye getirdi. Yani şöyle bir noktaya getirdi. Ya biz aslında bir şeyleri çok da doğru yapmıyoruz galiba. Sadece sonuçları tedavi ediyoruz. Genel anlamda tıpta da böyle. Ben bakıyorum işte ya bir tansiyon hastası diyoruz mesela değil mi? Tansiyonu yüksek bir insana tansiyon hastası deniyor. Kan şekeri olan insana şeker hastası diyoruz. Peki neden öyle? Yani bu bir sonuç değil mi aslında? Bunun nedeni ne?
bakmaya başladığın zaman başka şeylerle karşılaşıyorsun. Aynı şey işte tansiyonda da öyle. Şu an günümüzde herhalde böyle tam sayısını bilemeyeceğim ama 10 binlerce hastalık var. 10 binlerce hastalık adı var. Biraz böyle işin insanlık tarihine baktığın zaman örneğin eski insanlarda, modern çağlardan önce şamanlar sadece tek bir hastalık var görüyorlar. İçinde olan bir şey yani. İşte şaman, doktor onu tedavi ediyor. Yani zihninde olan bir şey. Bir tane hastalık var diyor. Her şey ondan doğuyor diyor. Ya bu belki çok hani doğrudur değildir. Hani bu böyle bir yorum yapmayayım hani bir hekim olarak ama bu bana şunu gösteriyor. Yani evet yani çok fazla hastalık adı var. Bunların nedenlerine baktığımız zaman aslında temelde daha az şeyler var ki bu birçok hastalığı meydana getiren. Yani mesela diyabet rahatsızlığının, hipertansiyon hastalığının adını böyle koyduğumuz tansiyon, diyabet bu gibi rahatsızlıkların temelde nedensellik ilişkisine baktığımız zaman bir tane bir şey düzelttiğiniz zaman belki bunun üçü birden iyileşiyor yani. Dolayısıyla biz tansiyon için ayrı ilaç, diyabet için ayrı ilaç ve reçete, her bir semptom için ayrı bir reçete kullanacak şekilde bir modern tıbbın bize öğrettiği şeyleri takip ediyoruz. Evet ama öte yandan hani işin arka planında doğrusu insan biyolojisini anlayarak orada bütün bunların neden olacak sebepleri düşünmekten niye geri duralım ki? Neden hani sebeplerine bakmayalım? Anlatmak istediğim şey teşhis koymayı öğrenmemiz lazım. Hasta anlatır, rahatsızlığını anlatır. İşte kulağım ağrıyor der. Kulağı ağrıyan hasta gider kulak doktoruna. Kulak doktoru kulağa nereden bakar? Kulağın içine bakar. Bir şey göremez. Kulağın içine bakıp bir şey göremediğinde bu hastanın kulağın ağrıyor olması bir neden bulamadığında ne yapılmalı o zaman? Ne olabilir? İşte kulağın içine baktık bir şey bulamadık. Bizim çene eklemi hemen kulağın şu kadar bir parmak bir santim önünde. Eğer o eklemde arkaya doğru kulağa doğru bir zorlanma varsa işte o demin kapanış ilişkisinin bozukluğuna ötürü o kulağa içeriden bir baskı yapıyordur iskelet sistemi üzerinden ve kulakta bir ağrıya neden olabilir. Ki oluyor bunlar. Kulak çınlamasına falan neden oluyor mesela. Ama tabii ki hasta kulağındaki bir rahatsızlıktan dolayı kulak burun boğaz doktoruna gidiyor. Şimdi ben demiyorum ki bu tip rahatsızlıklarda o doktora gitmesi, bu doktora gitmesi. Benim burada vurgulamak istediğim esasen şu. Biz branşlar olarak birbirimizden çok koptuk. Çok bölündük. Bir kulak burun boğaz doktoru ile ben bir arada çalışabilmek isterdim. Çünkü benim alanımın en önemli unsurlarından birisi olan çene eklemiyle kulak arasında çok az bir mesafe var. Dişlerle ilgili bir yapısal bozukluk kulakta semptoma neden olabiliyor. Dolayısıyla kulakla ilgili daha çok şey bilmek isterim. Ya da işte bu çiğneme kasları böyle kafamızı saran çiğneme kasları böyle yukarıya doğru. O çiğneme kasları aşırı gergin dinlenemez bir haldeyse bu tabii ki işte migren tipi ağrılara neden oluyor. Migren ağrısı şikayetiyle belki ya da başım çok ağrıyor diyerek gidiyor bir nöroloğa değil mi? Nörolog migren nedeni bilinmeyen bir hastalık olduğu için bir migren tedavisiyle başlayabilir. Onu öyle tespit edebilir. Peki bunun diş kaynaklı olabileceğini ne kadar biliyorlar bilmiyorum. Ben migren hakkında ne kadar bilgi sahibiyim? Ben de çok fazla migren hakkında bilgi sahibi değilim. Sadece bildiğim şey şu, benim alanımda biyolojik bir bozukluk migren benzeri rahatsızlıklar yaratabiliyor. Bu kadar biliyorum. Oysa ki isterdim ki ben nörologlarla beraber bunu tartışabileyim. Beraber bununla ilgili çözüm bulalım, nedenini bulalım, neden araştıralım. Nörofizyologlarla, ortopedistlerle, bütün bu alanlarla böyle grift iç içe geçmiş bir branş diş hekimliği bence. Ben de bu alanı seviyorum. O yüzden bu alana tutku duyuyorum. Tutku duymak ne zaman başladı? İşte bu soru işaretleri kendime sorduğum, öğrendiklerim üzerine henüz öğrenemediklerimi fark ettikçe, daha öğrenecek çok şeyim olduğunu fark ettikçe, bu soruları kendime sordukça mesleğime daha çok tutku duymaya başladım. Belki de bu kendi deneyimlerimi, bu yaşadıklarımı anlatarak, paylaşarak yeni gelen jenerasyonda, yeni diş hekimliği adayları ve öğrencilere aslında mesleğimizin ne kadar derin olduğu, ne kadar fazla boyutları olduğunu göstermek veya bir farkındalık yaratabilmek adına bu videoları çekiyorum. Böylelikle bu videolara hazırlıklı olun. Daha çok olacak böyle videolar. Yakın zamanda nice videolarda görüşmek üzere.